Şimdi Melisa'cığım nasıl gidiyoruz yeni hayaletle araştırmamız? Yolun ortasından mı gidersin, yolun kenarından mı? Seç beğen al. Bak soru bu. Yolun Yolun ortasından mı kenarından. gidersin, kenarından mı? Seç hangisi? Kenarın. Böyle ortasından gidecek o belli. Ortasından gidiyorum, evet. Evet, ortasından gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Demek ki bu süreler kısa diye bunları basıyorsun ama süreler uzadığında ne yapıyorsun? Bunlara bir bir verip ortadaki buff'ları alıyorsun değil mi? Araştırmayla inşaat buff'larını. Doğru muyuz? Evet. Tebrik ederim. Doğrusu. Peki ilk neye odaklanıyoruz araştırmada? Teşekkür ederim. Hangi ağaca odaklanıyoruz Bir soruyu bir daha araştırmada? alabilir miyim? Hangi ağaca odaklanıyoruz araştırmada? 3 seçenek var. A. Büyüme. B. Ekonomi. C. Savaş. Dın dın. Dın dın. İlk başladığımız zaman büyümeye. İşte bu. Görmüşüm. Doğru cevabı Doğru cevap. vermişsin. Büyümenin Ben nereye bir şey kadar söyleyeyim mi? gidiyoruz? Harika. Başladığımız bir dakika. Büyümenin ne kadar gidiyoruz ilk başladığımda? Nereye kadar gidiyoruz? Çok zor soru. Büyümeye Ya. nereye kadar? Çok zor soru. Dın dın. Yani bana sorarsanız, benim Evet, kendi sana fikrimi, soruyoruz. şahsi fikrimi duymak isterseniz gittiği yere Diko gittiği yere Ekonomi gelmez. savaşı bırakıyor değil mi? Bunu Evet. şey yapıyor sonuna kadar. araştırma Devam hızlarını ettiriyor. almak için gidelim yani. Sonuna kadar gidelim. Hayır Tuğba yine yanlış cevap ya. 2 tane Evet. Ceza intikalini açınca buradan büyümeden çıkabilirsin ince ince. Çünkü süreleri çok uzayacak artık. Kesinlikle. İnce Sonra Ben ne Ben tam sonra- olarak yapacağız? bunu söyledim. Sonra ince Ama ince lafı- ufak bir ekonomi yapabilirsin. Peki ekonomide Süreleri nasıl kısa zaten. gideceğiz? Yine Ben- yolun ben tam ortasından olarak mı bunu gidiyoruz ekonomide, yolun kenarlarından mı? Bu tuzaklı soru, uyarıyorum. Bir saniye, bir dakika bekleteceğim. Bir dakika bekle. Yolun ortası bir Melisa'yla oyunu öğreniyorum. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Yolun Çok ortasını... Neyi Benim- düşündün bu kadar acaba? Abi neyi düşünüyorsun? Yolun ortası mı kenarı mı? Seç artık. A mı B mi? Bir tane misiniz? Beni neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Armut mu elma mı? Tuğba. Hangisi? Armut mu elma mı? Burada bana sordunuz için ben yine şahsi fikrimi söyleyeyim. Geliyor. Bence kenarlardan, çünkü ortadakiler şehirdekilerle alakalı ya, onlar zaten çok vermiyorlar. Fikrin güzel, mantığın güzel. Evet mantık çok iyi bu arada. Güzel ama Doğru uygulamada gidiyor, doğru sıkıntı gidiyor. var. Şimdi Çok şöyle, mantıklı. evet dediğin noktalar doğru. Burada neleri alacağız? Toplama hızlarını alacağız. Şehirdeki Ben üretimleri de değil. bundan bahsediyorum. Yani okey. Yani ama bak bir tane ortada burada ne var? Kömür toplama hızı var. Atıyorum. Gidip de işte kömür madenindeki üretim artmanın manası yok. Kömür toplamayı artırırsan daha mantıklı olur. Ne işimize Daha- yarıyor bu? Daha rahat edersin. Çünkü hızlı topluyoruz işte madene gönderdiğimiz zaman. Tamam. Mantığımız bu. Peki savaşa ne zaman basıyoruz buraya? Savaş Çok zor sordum bu arada gerçekten. Ne zaman savaşa? Savaşa ne zaman basıyoruz? Bence yine bana sorduğunuz için söylüyorum. Bence şöyle bir işte dur bir dakika. Kaçıncı seviyede biz şeyi açıyorduk? 8 mi açıyorduk? Şimdi zaten ilk aşamada biz çok askerlerle bir şey yapmadığımız için savaşı böyle askerlerimiz bir tık daha böyle işte T7, T8 olduktan sonra bassak bence daha mantıklı. Böyle Neden? 25 gibi diyorsun yani 25 Evet. civarında. Çünkü neden Tamam. o zamana kadar askerlerle pek bir işimiz yok. Yine uygulama pratikte haklısın. Pratikte haklısın ama eksik olduğun yeri Evet. söyleyeyim. Şimdi Etkinlikte basabilir araştırma etkinlikleri Kesinlikle olduğunda öyle. çünkü Araştırma süreleri az olduğu etkinliğinde. için savaşta Abi, daha fazla bu güç. Bir vermediniz. Bana dediniz ki Tamam. zaman basmak mantıklı. mantıklı. Yani Yani demek ki etkinlikte neymiş? basacağım, ne yapacağım? Yani silah ya da subay etkinlikleri oluyor biliyorsun. Araştırma bas. 50K elmas alabildiğimiz. Siz oyundaki bütün oyuncular oyunun başında oyunu bilmedikleri için ne yapıyorlar? Hepsine çatır çatır basıyorlar. Sen burayı Mesela ben. bekletip ittifak yardımıyla çıt çıt basarsan çok güzel araştırma puanı kasarsın. Ama bak burada çok önemli bir nokta var. Neydi Emre bu önemli nokta? Burada bir hata yapıyor insanlar. Ne hatası yapıyor sence? Etkinlikte basmıyorlar çünkü genelde.
Hayır. Daha güzelini söyleyeyim. Evet, etkinlikte zaten basma. Gidiyorlar şeflerin salonunda puan kasmaya çalışıyorlar. Şeflerin salonunun mantığını hala anlamayan insanlar var. En büyük sorunumuz. Yani siz oyuna aylık ne kadar yatırırlarsa sence Geronimo'yu oynamalılar Emre? 50-60 en az bant olarak. Değil mi? Eyaletine göre de şey olur yani bu durum. Değişir. Az da olabilir, çok da olabilir. Ama 50-60 bin lira gerekiyor en az ayda. Sen aylık 50-60 bin lira yatırmıyorsan şu Geronimo'daki hedef puanlar dışında oynayıp sıralama yapıp bir şeyler alıp Geronimo parçası kovalamaya çalışıyorsan bayın oyuncular seni burada ezecek. Senin 10. olman genel sıralamada 20 tane Geronimo parçası almanın hiçbir anlamı yok. Geronimo'nun 4 yıldız olmadığı sürece VIP seviyelerini ya da Geronimo etkinliklerinde şu 200 ya da 100 parçayı almadığın sürece bu senin hiçbir işine yaramayacak. Yani şeflerin salonu aslında başta bir tuzak gibi bir etkinlik. Doğru mudur? Doğrudur. Ben Doğrudur. katılıyorum. Yani. Bu eğlenceli bir kısım. Zor bir Anlattığımız. etkinlik yani. Bayağı zor bir etkinlik. Artı Balinalar çok kaynak önemli çünkü. toplayın. O harcayacağın kaynağı dediğiniz gibi işte subayda falan harcamak daha mantıklı. Çünkü daha fazla Dubai kazanmak ileride ama açılıyor diye biliyorum şu an. Birazcık Şey, daha ileride açılıyor ama şeflerin Gen 2 salonundan civarlarında açılıyor ama Yok. yine de etkinlik Şeflerin salonundan oluyor. sonra geliyor Evet. mini etkinlikler. Subay değil ama adı farklı oluyor. yani adı sadece farklı oluyor. Yani. Onu da gösteririz bence videonun Free to Play serisinin ilerisinde. Şimdi şeflerin sonunda kimler yatırım yapmış, kimler salakça yatırım yapmış onları eleştirelim diyorum. Ne diyorsunuz? Bol bol Olur. linçleyelim. Bence mantıklı yani. Kim iyi gidiyor, kim Şimdi kötü gidiyor ilk görelim. günden 54.000 puan yapan bir arkadaş var. Doğru muyuz? 100.000 doldurmanın Evet. üzerine geçmiş. Mesela buna bakalım arenada. Ne basmış? Hemen Bence bakalım. bu adamın şu an basması saçma olmuş. Çünkü daha etkinliğin bitmesine yaklaşık bir 12 saat mi 6 saat mi ne var yani. Daha çok fazla zaman var. Şimdiden 54'e çıkması hata olmuş. Son bir saat içerisinde bunları eğer bassaydı puan olarak da daha üste çıkmak durumunda kalmazdı. Bir de arena Erken sana bitmiş oynamamış bu arada muhtemelen. Geceyi bekliyor herhalde biliyor da. Biliyor Geceyi halde böyle bekliyorum. yapması İlk gün çok daha olduğu için kötü. şu an. Bu arada çok kötü bence. Ya da arenayı biliyor sadece diyelim. Çünkü güç sıralamasında şu an baktığımızda fırın seviyesini de yükseltmiş. Kaça getirmiş fırını? 23'e getirmiş. Daha 2 tane daha şeflerin salonu oynanacak. Doğru mu? Evet. Yani bu seviyeler çok Yani hızlı. basacak bir şey kalmayacak aslında. Zorlanacak bayağı basmakta. Kesinlikle. Çok Bu erken. kadar abartmaya gerek olan bir etkinlik de değil zaten. Kaldı ki oyunda illa erkenden bir şeyi açmaya ağırlık vereceksek şunları morlarımız, T7'lerimizi açtığımızda yine bizi çok uzun süre idare edecek. Yani 19'a ulaştığımda benim fırın seviyem ki bu arada bunu da hızlandırma basarak yapmayacağım. Ben uzunca bir süre rahat edeceğim demek. Bu arada kampları boş bırakmıyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Hem sürekli asker üretiyoruz. Unutmayalım kenardan. Gelelim arenadan bir diğer şu anda çok para yatıran bu var sanırım değil mi? Kaldı ki bunu bir şeflerin sonunda yukarıda görmedik. Yanlış mı hatırlıyorum? O da sonlarda herhalde basacak gibi geliyor bana. Sonlarda basacak ve Erken şeflerden basışı erken kalmamış olabilir. gibi bana da öyle geldi. O oyunu ben görmedim. Bakalım tekrardan şöyle bir sıralamaya. Baksana da oyun yok. Ya Demek çok- ki Sonradan basacak bence o. Başladı da Bekliyor. mesela. ya sonradan basacak. Bir gazla var ve etkinliklere bir şey kalmıyor. Kesinlikle. Mesela gelelim şimdi o zaman. Ne basmış bakalım. Ya ben şunu anlam veremiyorum. Oyunun başında şu Natalia'ya herkes Çok- tuzağa düşüyor. Gereksiz bir şey bence alınması. Saçma yani. Karakterin hiçbir olayı yok. Diğer Gen 2'de de yerde kullanmayacak. Hiçbir şey yapmayacak yani o karakteri. Gen 2'de belki savunmada bile kullanamazsın piyadeye gerçi. Pirinç Pirinç gelecek. var. Hiç Olması manası daha yok. iyi. Her türlü gereksiz yani o. Ya oyunun bir ilk aşamalarında sana çok küçük bir avantaj Ya ilk sağlıyor. aşamaları Hiçbir da şey o da kısa bir süre oluyor yani 20 gün falan yani gidecek en fazla. Geronimo'yu alan bir kişi onu hayatta kullanmayacak yani. Ki genellikle büyük Manasız. paketlerinden Natalia'yı geçip es geçip Geronimo'ya gidiyorlar boş bırakıp. Aynen öyle. Gereksiz yani bunun Bir de şeyi fark ettiniz harcamak. mi? Bütün ekipmanlarını eşit seviyede götürmeye çalışıyor ve burada büyük hata yapıyor. Niye? Bize demiştik Evet. kahraman donanımlarında. Piyadede ilk olarak sarı donanımı olduğu için bakın morları ve mavileri saymıyorum. Bence onlara basması da saçma bu kadar fazla XP'yi bölmesi.
Eğer benim kemerim varsa ve ilk piyadenin kemerine gitmeyi planlıyorsam her şeyimi piyadenin kemerine giyerim. Güç arttırmak için muhtemelen bunu yapmış. Ama yani bunların verdiği 3-5 güç arttırımı hiçbir alta yaramayacak. Eğer şunu yükselttiydi daha fazla güç alacaktı. Esanslı da var yani ek olarak üstünde. O da ekstra bir buff'ı oluyor erken aşamalarda. Bak Özellikle. mesela Zinman'a da gitmiş. Yine yapılan Dengeli bir şekilde götürmüş yine orayı da. Molly paketi de çekilmiş bu arada burada. Görüyor musun? Molly paketi almış evet. 4'e kadar çıkarmış. Gereksiz bir şey tamamen. Ki Zaten Molly'yi zaten etkinliklerde alacağız. geliyor. Kesinlikle. Salondan geliyor. Mesela Her böyle yerde oynamaya devam oluyor. ederlerse 2 ay sonra benim gibi 45 bin lira yatırmak zorunda kalabilirler. Kampüs kötüdür. Burada da gözlük ve şeye gitmesi lazım, ayakkabıya. Niye? Nişancıdan bir de öldürücülük almalıyız. Kemere gitme sebebimiz de piyadeden sağlık almak istiyoruz. Piyadelerimiz ne kadar fazla hayatta kalırsa, nişancılarımız ya da mızrakçılarımız ne kadar fazla öldürücülüğe sahip olursa strateji oyunun temel mantığında daha fazla hasar veririz. Yani bizim ilerleme tarzımız bu aslında. Ama bunların hepsini eşit götürdüğünüzde hem oyunun başında zaten çok fazla şey kaybediyorsunuz. Artı daha güçlü olabilirdi bu hesap. Bunu Yani doğru bir şekilde gitseydi daha iyi olabilirdi. Arenada mesela daha iyi bir şekilde gidebilirdi. Şu an zaten 3. mü 2. mi bu da? Çok erken basmış. Şu an bu 2. ama ikinci. erken basmış yani. Geçecekler onu muhtemelen. 6 saat var. Ben bile kullanmamışım, görüyor musun? Ben gece bir atak yapsam ben bile geçebilirim. Çünkü Aynen, son aynen. saniye kullanmanın farkında değiller. Yani şu geçen videoda da göstermiştim. Şuna tıklıyorsunuz, maçı yapıyorsunuz. Soldaki duraklatmadan geri çekil dediğinizde siz anında son 1 dakika kala arenanızın tamamını yapabiliyorsunuz. Belki daha kısa sürede. Elinizin çabukluğuna bağlı. Bu size çok 50 fazla saniyede puan bile veriyor. olabiliyor, bitirebiliyorsunuz yani. Kesinlikle 10 hakkı. diyebilirim. Buradan başka kim var? 007 James Bond var. James Bond biraz zayıf ama ya. James Bond da dengesiz gidiyor zaten. Bilmiyor Bak- muhtemelen. De en azından onu 40'a götürmeyi etmiş. Biliyormuş gibi hissettim. Sonra ayakkabıyı Akıl etmiş en azından. Ayakkabıya basmış. O da gereksiz. Ama muhtemelen muhtemelen sarı diye basmış. sarı diye basmıştır. Aynen. Büyük ihtimalle. Daha fazla güç Bu arada alabilmek şeyi için. de almış. Doldurmaya Zimman'ın şeyini de almış, paketini ve gitmiş Zimman'ı da eşit götürmüş. Yani Hepsini şuradaki burada sabitlemiş aslında baktığın zaman. Hı hı. Donanımların hepsini. Oyun sadece, başında yükselse kemeri çok farklı kilitlemiş. olacak. Evet. Yine hata dediğimiz. Bu arada Natalie'yi de almış yine. Bayağı bir paket de gitmiş. Neredeyse hepsini çekmiş yani. Sonuncusunu sadece herhalde alamamış. O da O VIP eksik. seviyesi muhtemelen kalmıştır diye inanıyorum. Yüksek ihtimalle. Zimbar'ın çünkü daha 2 yıldız. Buradan El Habibi diyorum. Öyle oynama. Bir daha görmediğim şey var. Bir Tabii daha ki görmeyeyim. Burası çok bir şey normal oldu. o şey Arenayı biraz. kullanmış. Free Aynen. to ya. Arenayı erken kullanmış. Yine yaptığı tek hata arenayı çok erken kullanması. Bir sonda ikisinin de. Yukarıda gözüküyorlar ama 6 saatin sonunda düşecekler arkadaşlar. Ha ilk günden, Rauf onları düşürecek yüksek ihtimalle. Onlardan. tabii canım, ilk günden 1-2 puan örnek veriyorum. 1-2 tane sıralamada gözükmek için önde başlarsınız alırım. Bir tane hakkınızı kullanırsınız. Şurada birazcık yukarı çıksın ama öbür İlk türlü- günden aslında şöyle bir şey var. Son 2 dakika kala 3-4 tane haklarında kullanabilirler önden. Üsttekileri aşağı doğru çekmek için. Çünkü üsttekilerin puanı sizden daha fazla olduğunda 12 veya 13 puan da kazanabiliyorsunuz. Mesela atıyorum sen şu an 1040'san puan, atıyorum şu an 1080'lik bir adama saldırdığında 12-13 puan falan alıyorsun yani. Bu da seni öne doğru çıkarabiliyor. İlk günde aslında böyle bir şey de var. Yani son 2 dakika kala 3-4 tane hakkını da kullanabilirler önden. Ki Evet. üsttekileri aşağı doğru indirebilmek için. Ve daha fazla puan da alabiliyorlar. Mochi de muhtemelen sadece arena hakkını kullanmış. Buna da girmeyeceğim. Ralph'a geleceğim. Ralph zaten şu an güç sıralamasında da birinciydi. Ralph da Geronimo'yu açmış. VIP 7'ye gitmiş. Her yere esans basmış. Aman tanrım. Ne bak. Bilmiyor öyle muhtemelen. Her şeye dokundurmuş. 20-20-20. Her şeye Geronimo basmış. silahına basmış. Bunun silahına basmış. Bana her yerde Silah bir basma dokunmuş. etkinliği bile daha gelmedi Yok, herhalde. Geronimo'nun günden. ikinci eventinde geliyor diye hatırlıyorum ben özel donanım. Ona da birazdan bakarız. Yani Natalie'yi çekmiş muhtemelen. Natalie'den sonra gitmiş
Molly'e de çekmiş bence. Molly'e de ekleme yapmış, evet. O kadar çünkü gidemez. 2 yıldız gidebilir maksimum Molly'e de. 2,5 hadi en fazla. Yani burada bayağı bir sıkıntı var. Hadi diyelim şansı yaver gitti yine çok. Zimman'a çarkı felekte çevirecek bu arada muhtemelen. Yine hata yapacak. Zimman'ı yükseltmeyin. Kamu spotudur. Burada başka Rus bir arkadaşımız var. O da Natali çekmiş. Çok dengesiz. Oyunun başında insanlar oyunu görüyor. Buna da bakacağım bu arada. Ve bu oyunu... Harcamaları çok kötü yani. Dengesiz bir şekilde Evet. gidiyorlar. Bak yine aynı şekilde Natali. Senin niye Natali'nin bu seviyede ya? Senin... Neden yani? Natalie'yi çok kıymetli sanıyorlar. Çünkü ayı avında birazcık fazla vurmanızı sağlıyor ve diyorsunuz ki o vuruyorum. Gerçekten o hissi veriyor oyun yanıltmak için. Hiç bilmeden, hiçbir videoya bakmadığında bütün o hatayı yapabiliyorsun. Diyebilirim. Buradaki eleştirim. Muhtemelen şu anki sıralamada en mantıklı olan şey, eğer bu oyunda oynayacaksak. Özel donanım var mı demiştik, ona da bakalım bir önce. Kahraman parçası yükseldi. Kahraman parçası var. Bak eğer şunu söyleyeyim, ben bir şeflerin sonunu balina olarak yatırım yaptığımda şunu yapmıştım. Karşımdaki balina bütün her şeyi basmıştı. Natalie'nin paketlerini önceden basmıştım. Ondan sonra Geronimo'nun VIP paketlerini önceden basmıştım. Eğer alacaksan ya da herhangi bir şey yapacaksan, free to play olarak oynayacaksan, etkinliğin bugününde sadece birinci olup ikinci aşamasından bahsediyorum. 20k elması almanın free to play olarak bir yolu var. Ne biliyor musunuz? Oyundaki gücünüzü önemsemiyorsanız şuradaki hiçbir yıldıza dokunmayacaksınız. Yani biz şu an kaçıncı gündeyiz? Oyunun 6. gündeyiz. Ben 6 gün boyunca bir tane bile kahraman yıldızına dokunmazsam buraya geldiğimde sadece free to play olarak bu yıldızlama paketlerine tık 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 tıkladığımda o 20k elması alma şansımız olacak. Çünkü balinalar Natalie'yi de basacak, bilmem neyi de basacak. Biz Natalie'yi almasak bile, şundan bahsediyorum. Ya da onlar Natalie'yi illa alacaklarsa yıldızını bastıklarında sıralamada birinci olacaklarının farkında değiller. Her şeyi anlık kullanıyorlar Emre. Evet, anlık kullanmışlar zaten genelde de. Seviyelerinden belli yani. 3'e 4'e götürmüşler falan. Yani ikinci günde değerlendirilebilir aslında bu hareket. Kesinlikle. 20K'da güzel yani elmas olarak da oyunun başında. Tatlı gelir hesaba da. Evet. Ben mesela elmas bulamıyorum şu an. Ya oyunun başında almanın bir o yolu var. Ya da bugünün 20K'sına eğer bu puanlar bu kadar yüksekte olmasaydı ne yapardın? İlk gün bu kadar basmasalardı günün 20K'sını almak için. Az önce ne demiştik? Araştırmamızı savaş kısmına etkinliğe saklayacağız demiştik. Son 20 dakikada bunlar bu kadar yüksek olmasaydı ve hesaplamamızı doğru yapsaydık sadece savaş kısmından yukarı çıkabilirdik. Evet. Bu kadar basmasalardı ama. Bu yüzden bu etkinliği oynamayalım Şu an diyoruz. puanlar çok yüksek ama 54, 53, 47 çok fazla. Genelde bu kadar olmuyordu ilk günlerde. Yani. Ve galiba dediğim gibi özel donanım yok bunda. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam ikinci şeflerin sonuna geliyor. Bak gördün mü? Özel silahlar Evet, yok. yok. Oyun aslında sizi harcamaya yönlendiriyor ama mantıklı olan yapmamanız yönünde. Tamamen. Diyebilirim. Şeflerin sonundan bu şekilde bahsedeceğim. Bir de biraz şeyden bahsedeceğim. Oyunun başında bence ittifakların en büyük yaptığı hata. İlk tesisler seçildi NEP'te. Bu NEP kalelerinde ödülleri çok yanlış seçiyorlar. Yani ışınlanmalara ihtiyacı olan yukarıda insanların seçmesini bir nebze mantıklı buluyorum. Buraya kadar okey veriyorum. Ama Molly'nin parçasına bu kadar erken ihtiyacınız yok. Sizin şu anda burada çok değerli olacak 3 tane buff'ınız var oyunun başında. Bence. Saldırı özellikle çok çok önemli. Sağlık veriyor, Saldırı var. öldürücülük veriyor, konuşlandırma veriyor. Bir dakika şöyle. Ne demiştik? Karelere geldiğimizde insanlar çoğunlukla hata yapıyor. Hızlandırmaları almak evet word olabilir bir nebze. Işınlayıcıları da ilk ayı kurulumunuzu yapmak istiyorsanız yine mantıklı geliyor. Ama bence bunu daha uyguna yine alabiliyorsunuz. Yani ittifak dükkanı mağazası olsun her türlü halledersiniz. Çok şart değil. Siz çok seviyorsunuz kalelere ışınlanmayı ve kaleye ışınlanmayı gelişmiş ışınlayıcıyla yapıyorsunuz. Bu yüzden bu ışınlayıcının bence oyunun başında insanlar yetmediğini düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu tesislere giderken ya da örnek veriyorum.
Ben bu tesise ışınlandım değil mi? İttifak lideri olarak. Ben buraya şu ışınlanma komutunu tek bir kişi gelişmiş ışınlayıcı basarak kullandı. Bunu kullandıktan sonra çantanızın diğer kısmında ittifak ışınlayıcı diye bir öğe var. Kare savaşında eğer bunları kullanırsanız gelişmiş teleportunuzu sadece geriye giderken kullanırsınız. Ayı spotunuza. Yani 2 tane teleport harcamak yerine bir kere geriye dönmek için kullanırsınız. Bunu kaçıran çok fazla insan da var. Bunu da söylemek istiyorum ekstra. Kalenin ödüllerine geri dönersek. Sen ne diyorsun Emre burada? Bazı kaleler tabii daha önemli ve değerli ama ben mesela burada olsam hızlandırma ve bonusların daha çok olmasını isterdim. Çünkü hızlandırmalar oyunun en başında da bayağı önemli. Fırını arttırmak için. Hani- Bonuslar da aynı şekilde savaşlarda olsun, ayıda olsun kullanılabiliyor bazen. O yüzden bu Kesinlikle. kaleler değerli biraz daha diğerlerine göre. Ki zaten sığınaklar ilk aşamada aktif değil biliyorsunuz. Evet. Ya burada bu şekilde ilerlesin. Molly'nin parçaları gözünüze güzel çarpıyor ama o kadar da değil diyorum. Buraya da. Molly parçasını kullanmak bence saçma oluyor karelerde. Yani Katılıyorum. gereksiz çünkü her türlü o kahramanınız 4'e 5'e çıkabiliyor çok rahat bir şekilde. Hızlandırmalar daha önemli. Şu kitaplar bile daha önemli oluyor sığınaklar Evet, kat kat geldiğinde. daha önemli bu arada. TP'ler ya da alabiliyorsanız ilk ittifaktaysanız kesinlikle şu TP'leri almanız gerekiyor. Kitaplar, TP'ler. Yani buradaki de önceliğiniz bu Hızlandırmalar oluyor. genel olarak bunları kullanabilirler yani. Kahraman parçasındansa çok daha iyi, çok daha verimli. Şimdi oyunun bir alaverisi daha var. İlk şarkı felek gelecek değil mi ikinci günde Zinman'a? Zinman'ı çevirmemeleri gerektiğini insanlar hala anladı. Bence. Ben Free to çevirmiştim. play'sen çevirmene gerek yok yani. Çünkü Yine neye kullanmayacak. geliyoruz? Balineye geliyoruz değil mi? Aylık 50-60 bin lira yatırıyorsan tamam oyna Zinman'ı mantıklı. Ama Ben sen de oynarım. yatırmıyorsun. Senin Zinman'a ihtiyacı yok. Sen zaten Gen 2'de Alonso alacaksın. Senin için dünyanın en saçma işi bu. Mesela. Elmasın da bir ek olarak bitiyor. Çok fazla istiyor çünkü Çarkıfelek'te. Yetiştiremezsin. 165K falan istiyor yani 120 çevirme. O da yetmez. İmkanı yok. Senin bile mesela şu an 40 bin var. Zaten o Çeviremeyeceksin. kadar içinde zaten 50-60 bini gözden çıkarmak gerekiyor herhalde ilk etapta. Evet tabii ki. Ama balina değilsen Çekmesi yılmaz. gerekiyor. Elmasları toplaması gerekiyor. Yani çok Hiçbir mantığı zahmetli. yok. Aynen öyle. Ya burada yapmanız gereken tek şey bunu pas geçmek. Bunu kesinlikle pas geçin. Bu çarkıfelek 2 ya da 3 kere gelecek. Bu gelen çarkıfeleği kesinlikle oynamayıp olabildiğince elmas biriktiriyoruz çünkü Gen 2'de flint alacağız. Bizim piyademiz yok bakın. Biz free to play oynuyoruz. Bizim piyademiz olmadığından ötürü biz mor kahramanla oynuyoruz. Flint gelene kadar biz bu mor piyadeye tamah etmek zorundayız. Yani benim için önemli olan Zinman'a para yatırmak değil ya da Zinman'a elmas harcamak değil. Ben Sergey'den kurtulmak istiyorum. Alonso almak istiyorum yanına. Ki Alonso arena canavarı Gen 2'de aynı zamanda. Aradası mükemmel. Biz Gen 4'teyiz. Hala da Alonso'yu aktif olarak kullanıyoruz yani. Gen 5'e değişiyor 5'te bir. kullanacağız galiba. Güven var ama Gen Norak ve 5'te Güven biraz kullanılabilir. değiştiriyor katılımcı olarak. Ama yine de kullanılıyor diyebilirim. Yani burada bir not olarak ekleyelim tekrardan. Bunun dışında şuraya çok takılıyorsunuz. Ama buraya da bence yani zorlamayın. Bu kostüm şart değil. Evet kaynak toplama hızı veriyor %5 ama Gereksiz bir şey bence ya. Kesinlikle Yani öyle. kaynak için gerek yok bu kadar fazla kaynağı kullanmanıza. Yani Tamam. görünüm çok önemli bir görünüm değil, değerli bir görünüm değil. şey olsaydı, şunlardaki verdiği buff'ı verseydi Saldırı buff'ı olsaydı o zaman olurdu, alınabilirdi ama kaynak için gerek yok yani. kesinlikle Mantıksız. bu şekilde özetledik. Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Muhtemelen yok ama ben bunu oyuna ekleyeceğim. Siz fırın seviyenizi ilk kahraman donanımları açtığınız zaman ekrana bir şey geliyor. Size yanlış hatırlamıyorsam ekranınıza bir paket geliyor. Bu gelen pakette şu oluyor. Hemen bulacağım paketi. Diyor ki kahraman donanımınızın ilk turuncusunu almanızı sağlıyor açtığınızda. 250 liraya size özel mitik sandığı ve TP veriyor. Bence çok iyi bir paket. Çok iyi bir paket. Yani bunu eğer düşük yatırım yapıyorsanız bunu kesinlikle kaçırmayın. Sınırlı sürede geliyor. 24 saatliğine. Sadece fırın yükseldiğinde geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam donanımlar 15'te açılıyordu. 15'te geliyor. Bence.
Doğru mu? 15'te, evet, 15'te açılıyor diye hatırlıyorum ben de. Paket bence içerik olarak da çok iyi. TP de var ek olarak. Bence gayet iyi bir paket, başarılı bir paket. Fiyatı da uygun bence. 250 lira Çok için. ucuz. Yani biz Mythic'i normalde nasıl elde ediyoruz? Şu anda free to play'sek biz Mythic'i Arena'dan elde edeceğiz. Mythic donanım sandığını. Arenayı da toplayana kadar bayağı bir gün geçecek yani. 10 günde falan anca o kadarını toparlayabilirler. Kesinlikle ve arenada sürekli oynayıp sadece şunu alacaksınız. Ve siz bunu aldıkça ilk olarak ne dizeceğiz? Piyadenin kemeriyle Piyade, eldivenini kemer, alacağım. eldiven başlayacak. Sonra gideceğim. Devamında da nişancı, mızrakçı. Aynen öyle. Ne yapacağız? Nişancı ve mızrakın gözlük ve ayakkabısını alacağız. Bunda yanlış gitmeyin. Daha sonra kalan parçaları turuncuya çevirmeye odaklanırsınız. İlk önce doğru olanları alalım. Daha sonra onları biz geliştireceğiz çünkü. Doğru gitmemiz lazım. Ne demiştik? Burada yanlış gittiler. Asıl kemeri ilerletseydik, kemere esans bassaydık, odaklansaydık, böyle gitseydik değil mi? Bunları yapacağız. Daha güçlü olurdu. Çok daha güçlü olabilirdi. Bu paket de zaten ekranda gördüğünüz size onu sağlıyor. İlk mesela kemeri aldınız diyelim bu paketten. Direkt kemere basacaksınız her şeyiniz. Ama TP'si de bunda var yine bayağı. etkinlikte basacaksınız. Bunu da unutmayalım. Dümdüz değil. Değil mi? Aldığımız gibi basmıyoruz hiçbir şey. Kesinlikle. Bu oyunda her şeyi anlık basmak çok büyük zarar. Artı Gina'nın etkinliğinde yine geçen videoda da söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle etkinlik varken kript açmak yerine bakın 82 tane şu an diş var bende. Artık boyunuz mu neyse. Ben etkinlik boyunca sadece enerji ve hayvan avlamaya kullanıyorum. Çünkü bu parçayı yalnızca bu etkinlikte enerji yakarak bulabiliyorum. En son yakın. Evet çok fazla olacak. Açması uzun sürecek ama boş harcayacaksınız enerjinizi öbür türlü. Ve bunu yaparken geçen videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Bakın benim bir ekip kaydım var. Nedir? Gina'yı başa alıyorum. Niye? Gina'nın yeteneği benim daha az enerji harcamamı sağlıyor. Ne vardı Gina'da yetenek olarak? Yine tekrardan geleyim. Ben bunu olabildiğince yükseldim. Enerji maliyeti düşüşü alıyorum. Bu şekilde oynuyorsunuz. Yani oyunda sürekli bir şeylerden fayda sağlamaya çalışıyoruz aslında. Kendimizi iyi konuma getirmeye çalışıyoruz. Ayı'yı oynayın. Ayı avı açık ittifaklarda oynayın. Yüksek ittifaklarda oynayın. Oyunu bilen size oyunu öğretebilecek ittifaklarda oynayın. Örnek veriyorum. NEP'te ilk onun dışında bir ittifakta oynamayın. Herhangi bir kale alamayacaklar. Sizin gelişmenize katkı sağlamayacaklar. Bunları unutmayın. Gelin istiyorsanız 4219'da bizimle birlikte oynayın diye burada ektik. Bak kamu sıfatı değil mi kenara? Ayrıca bak bir şey daha söylüyorum. Bir şey daha söylüyorum ayrıca son olarak. Oyuna para yatırıyorsunuz. Oyun işi satın alıyorsunuz buradan. Karlı gelmiyor mu size? Gidiyorsunuz Pindirime sponsoruma. İndirimli bir şekilde %3 Wengerberg koduyla Frostar alıyorsunuz. Hem uygun alıyorsun, hem ucuza alıyorsun, hem de indirim kuponu kullanıyorsun. Açıklamada da referans linkim var. Gidiyorsun oradan referans linkimle kayıt alıyorsun. Çekiliş yaptıkça da çekilişlere katılıyorsun. Bu kadar. Bedava Frostar da veriyorum sana. Daha ne olsun. Bu da yani gidiyoruz pindiriyoruz. Bu kadar. Bunu da öğrenin diye iletiyorum. Bu videonun da o zaman sonuna geldik mi? Var mı Medisa'cığım öğrenmek istediğim bir şey? Benim mi? Evet. Evet, öğrencimiz bir şey sorabilir misin şu an burada? Ek olarak öğrenmek istediğin bir kısım var mı? Yok teşekkür ederim. Ben bugün verdiğiniz bilgilere çalışacağım biraz. Peki tekrar soruyorum. Armut mu elma mı? Hala sorunun cevabını bilmiyor ama bunun da üstesinden geleceğiz. Hayır biliyorum. Büyümede ortaya gidiyoruz. Evet. Ekonomide zamanlı kısaltanları alıyoruz. Ben şu an konuşamıyorum. Toplama alıyorsun. Evet. Toplama hızlarını alıyoruz. Savaşta ya etkinlikte basıyorsun ya da işte T7, T8 açtıktan sonra fırın seviyen 25'ten sonra basmaya başlıyorsun. Öğrenmiş. Müthiş Evet, bir dersinde kadın. çalışmış. Helal olsun. Araştırmayı Bu hallet. keşke 2 ay önce öğrenmiş olsaydım. Siz de Medusa gibi harika şekilde oyunu öğrenmek istiyorsan geliyorsun Telegram grubumuza. Orada da bize sohbet ediyorsun. Oyunu da öğretiyoruz yani. Videoları izlemekle de kalma. Gel bir Telegram grubumuza da katıl. Hadi o zaman. Bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Daha ne diyelim biz size? Videoyu izlediyseniz beğendiğiniz için teşekkür ederiz değil mi ballarım? Teşekkür ederiz değil mi beğendikleri için? Bence Teşekkür beğeni ederim. butonuna da basmışlardır. Basmışlardır çoktan ya. Dakika 5'te basmışlardır zaten. Dakika 1'de. Ya iddiayı Ben öyle koyduk. düşünüyorum. Hadi bakalım. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın.